Evet efendim, 8'de Sağlık programımızın bugünkü konuğu üroloji uzmanı Doçent Doktor Deniz Ersev. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Bizler de iyiyiz hocam. Teşekkür ediyoruz. Sevindim. Tabii şimdi konu üroloji olunca hocam Evet. belli sorularımız var. Sizin için hazırladık bunları. Öncelikle idrarda kan gelmesinin nedenleri nelerdir? Evet. Epey nedeni olabilir. Bazıları önemsiz, bazıları önemlidir. Öncelikle idrardaki kanı bazen görülmeyen kan olarak da laboratuvar tahlillerinden de, idrar tahlillerinden de görebiliriz. Ama görülen kanlar genellikle ya mesanede, ya idrar yolunda ya da böbreklerde bir problem olduğunu düşündürür. Mikroskobik dediğimiz sadece idrar tahlilinde görülen kanlarda da daha çok böbreğin etli dokusuyla nefrolojiyi ilgilendiren glomerulonefrit gibi hastalıklar olabilir. Kanda özellikle bakmamız gereken böbreklerde veya idrar yollarında bir problem var mı? Onun için de ilk yapılacak şey idrar kültürü bir enfeksiyon açısından. Ultrason yapmak, o da herhangi bir kitle veya polip var mı diye bunları görmek lazım. Eğer bunlar varsa ona göre bir tedavi şekli düşünülebilir. Ama eğer bunlar yoksa o zaman enfeksiyon açısından değerlendiriyoruz. Enfeksiyonda da genellikle kültür yapıldıktan sonra antibiyogramla tedavi yapıyoruz. Ayrıca zorlanmalardan, ıkınmalardan ve idrar yolundaki darlıklardan özellikle belirli bir yaş üstündeki erkeklerin prostat büyümelerinden dolayı da idrarda kanama olabilir. Evet, erkeklerin en büyük sorunlarından biri prostat değil mi hocam? Malum, evet. Evet. Tabii toplumda çok fazla sayıda idrar yolu enfeksiyonuyla karşılaşıyoruz. Ben de kliniğimde görüyorum. Evet. Bu hastalar mikro kanamalarla da gelebiliyorlar. İdrar yolu enfeksiyonlarında kanamanın sebebi nedir? Burada idrar yollarını döşeyen epitel dediğimiz hücrelerin enfeksiyon ve mikropların yaptığı etkiyle bozulmaları, dökülmeleri ve altından o epitelin çıkan kan damarlarının kanamasıyla olur. Bu daha çok mikropların oradaki reaksiyonuna bağlıdır ama bazen de dediğim gibi mekanik de olabilir. Mesela örneğin taş da varsa o da bir enfeksiyon kaynağı da ayrıca olabilir. Ama daha çok enfeksiyon hücre dokusunun hasar görmesinden dolayı olur. Evet. Peki hocam böbrek taşları idrarda kanama yapar mı? Bir sebep bu olabilir mi sizce? Evet, yapabilir. Daha çok ağrı yapar böbrek taşları ama kanamayı da yapabilir. Çünkü idrar borusundan özellikle hareket ettiği zaman aşağı doğru o zaman yine o epitel dediğimiz örtücü hücreleri zedeleyerek oradaki altındaki kan damarlarının açılmasına ve kanamaya neden olabilir. Bu böbrek taşları ve kum dökmenin ağrısı da gerçekten yani inanılmaz değil mi? Çok yakınlarımda çünkü gördüm. Mutlaka eşinizde, dostunuzda, sizin de vardır. Gerçekten çok ağrılı. Çok ciddi ağrılıdır. İşte biraz da hastanın şansına bağlı. Bazıları çok ağrı çekerek uğraşırlar. Bazıları da az ağrıyla taşı düşürebilirler. Ama her hastanın şansı her konuda ayrıdır hocam aslında değil mi? Estetikte de öyledir ya. Bir hasta aynı doktora operasyon yaptırır. Biri daha az. Yani komplikasyonla çıkar veya tertemiz çıkar. Diğerinde komplikasyon olabilir. Biraz hasta şansı da var galiba böyle durumlarda. Var tabii. Her insan da bir değil. Her insanın Semptomları da farklı, eş değerleri farklı, ağrı eşiği farklı. Kesinlikle öyle. Tabii burada her kanaması olan hemen alarmı olmalı mıdır? Yoksa kanama olduğu zaman aslında tehlike arz eden durumlar nelerdir? Aslında red flaglarımız nelerdir? Onu merak ediyorum. Şimdi ilk baştan da söylediğim gibi her kanamada illa çok telaş edecek bir durum olmayabilir. Özellikle mikroskobik kanamalar dediğimiz gözle görülmeyen, idrar tahlilinde çıkan kanamalarda hastalar çok telaş etmemesi gerekir ama tabii yine de incelendikten sonra ona göre bir yol izlenebilir. Ama esas kanama en çok gördüğümüz mesane tümörlerinde olur. Bu mesane tümörlerindeki kanama genellikle ağrısızdır. Enfeksiyonlar gibi veya taşlar gibi değildir. Bir bakar hasta idrarından kan gelmiş. Bir müddet hiç gelmeyebilir. 1 ay bile veya 2 ay sonra bile tekrar kanama olabilir. Bazen kanda pıhtılar olabilir.
Bu aslında çok daha önemlidir. Çünkü sinsidir. Yani bir kanama başladığı zaman hemen 3 gün 5 gün arka arkaya devam edecek değil. Aralıklı da olabilir ve ağrısız olabilir. O zaman mutlaka bir üroloji uzmanına görülmelerinde yarar var. Aslında kan gördükleri zaman direkt olarak bir üroloji uzmanının değerlendirmesi, enfeksiyon bile olsa mutlaka atlanmaması gerekiyor değil mi? Mutlaka. Peki hocam, idrarda kanamaya neden olan başka hastalıklarından da üzerinden geçelim mi biraz? Evet. Yine ilk başta söylediğim gibi prostat hastalıklarında özellikle prostatın idrar borusunun tıkaması ve mesaneyi zorlamasından dolayı yine damarların patlamasıyla, ufak da kılcal damarların patlamasıyla kanamalar olabilir. Bu kanamalar daha çok biraz daha koyu renktedir. Bildiğimiz gibi kan rengi gibi değildir. Beklemiş kanamalar olabilir. O da biraz daha kahverengi ve hatta kahvenin esas rengine çalan kanamalar olabilir. Bir de idrar yolu darlıkları da olabilir. Bu hanımlarda daha az görülür ama beylerde özellikle bir genital yolla alınmış bir enfeksiyon, işte bel soğukluğu veya üroplazma, klamidya gibi dediğimiz mikropların enfeksiyonlarından sonra idrar borusunda darlık ve onlara bağlı işerken, idrarı yaparken zorlanma olabilir. Evet, ben birazcık aslında böbrek taşlarına geri dönmek istiyorum. Böbrek taşı çünkü ciddi bir problem ve semptomları açısından, belirtileri açısından insanların gerçekten ağrıyla baş etmesi gereken bir problem. Biraz böbrek taşlarının ağrı haricindeki belirtilerinden bahsedebilir miyiz? Evet. Önce ağrıyı da anlatmak istiyorum. O da önemli. Tabii. Ağrı genellikle böğür dediğimiz şu yan tarafta başlar ve ondan sonra göbeğin yanından aşağı doğru iner. O ağrı sırasında hastanın dediğim gibi şansına göre çok şiddetliyse özellikle bulantı hatta kusma olabilir. Bu o ağrının yaptığı refleks nedeniyle olur. Ağrılar genellikle böbrekte bu şekilde olur ama kanama dediğimiz gibi olabilir. Bu kanamada işte taşın yaptığı zedelenmelerle olabilir. Ayrıca künt ağrılar olabilir. Künt ağrı demek sanki bir dolgunluk ağrısı. Hani gazınız olduğu zaman işte biraz karın ağrısı veyahut da idrarınız çok geldiği zaman bir dolgunluk ağrısı olur. Eğer taş idrar yoluna girip orayı tıkadıysa o zaman böbrekte de o tıkanmaya bağlı daha künt bir ağrı olabilir. Adele ağrısına benzeyen bir ağrı baskı hissi hissediyor olabilir. Herhalde. Yani ilk başta söylediğimiz gibi şiddetli tabiri caizse halıları tırmalatacak veya bulantı kusma yapacak gibi ağrı olmayabilir. Daha künt ağrılar olabilir. Ama tabii her künt ağrıyı da hastalarımız çok telaş etmesinler. Bazen adele ağrıları da o işleri yapabiliyor üşütmeyle, hatta bazen stresle bile o tür ağrılar olabiliyor. Taşlardaki en önemli bulgular bunlar. Bir de bazen idrar yolunu tıkayıp orada uzun süre kalırsa yukarıda tam boşalmayan idrarın nasıl durgun suda sivrisinekler ürer, oradaki da mikropların üremesi ve bir enfeksiyona neden olması. Hatta çok ileri dönemlerde ateşinin çıkması, işte pielonefrit dediğimiz enfeksiyonlara da yol açabilir. Peki hocam, biraz da nedenine gelelim istiyorum. Birçok insanın hayatında kabusa çeviren bu böbrek taşlarının nedenleri nelerdir? Neden Evet. olur? Nedenlerini 3 ana grupta sınıflayabiliriz. Bir tanesi ailesel, kalıtımsal, işte anne baba veya sülaleden gelen şeyler. Metabolik hastalıklardır bunlar. Bunlar da işte aldığı genlere göre bazı taş hastalıkları olabilir. İkinci neden kendi vücudundaki problemler olabilir. Bu da daha çok kalsiyum dediğimiz, daha çok taşların oluştuğu kristallerin fazla atılmasına, fazla metabolize olup atılmasına neden olan bazı enzimler olabilir. Tam tersi bu kalsiyum taşlarının çökmesine engel olacak bazı enzimlerin eksikliği olabilir. Bu biraz şahsi, insanın vücuduna göre bir şeydir. Aileden gelmez. Bir de yine aynı şekilde insanın kendisiyle ilgili işte örneğin idrar yolunda bir darlık, daha önce geçirilmiş veyahut da doğuştan olan darlıkların tıkaması ve idrarın rahat akmaması, oradaki kristallerin toplanmasıyla üst üste taşlar oluşabilir. Bu ikinci nedendi. Üçüncü neden de çevresel dediğimiz insanın yaşadığı bölgeye göre
Veya aldığı sıvıya göre de biraz. Mesela çok sıcak iklimde yaşayanlar fazla terler, eğer az sıvıda alırlarsa o zaman o böbrek taşı kristallerinin çökmesi ve üstüne bir birikmesi daha kolay olur. Onun için bol sıvı almakta yarar var. Dehidratasyon bir risk faktörü aslında, bak bir sebep değil mi? Evet, kesinlikle. Burada tabii teşhis çok önemli. Teşhiste neleri kullanıyorsunuz? Evet. Nasıl teşhis ediyoruz? Teşhiste ilk olarak hastanın anemnezi, yani anlattığı şeyler bizim için çok önemlidir. Örneğin taş ağrısının şekli, biraz önce tarif ettiğim gibi. Yani her ağrıyı hemen taş diye yorumlamamak lazım. Hastanın şikayetleri dinlenir, nasıl geliştiği olayın dinlenir. Ondan sonra yapılacak en basit test ultrasondur. Ultrason zararsız ses dalgalarıyla olan, işte hamilelere bile veya çocuklara bile veya yaşlılara bile rahatlıkla yapılabilen, radyasyon içermeyen bir tetkiktir. Zararsızdır ve çok bilgi verebilir. Ama bazen ultrason yetmeyebilir. Çünkü özellikle idrar borusuna düşen, yani böbrekten mesaneye kadar olan aşağı yukarı 20 santimlik bir yoldaki taşları her zaman göremeyebilir. O zaman çok ciddi bir klinik şüphe varsa o zaman bilgisayarlı tomografi çekmek lazım. Bilgisayarlı tomografi, yani %99 diyelim, tıpta %100 demeyelim de %99 taşın kaç tane olduğunu, olup olmadığını, nerede olduğunu, tıkama yapıp yapmadığını çok detaylı olarak anlatabilir bize. Ayrıca bir de yine idrar tahlili yapıp işte kanama veyahut da enfeksiyon için lökositler, iltihap hücreleri var mı, onlara bakmak lazım. Evet efendim, 8'de Sağlığın bugünkü konuğu uroloji uzmanı doçent doktor Deniz Ersev'di. Kendisi bize böbrek rahatsızlıkları, işte böbrek taşları, tedavi ve tanı yöntemlerini anlattı. Verdiği kıymetli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. 8'de kalın, sağlıkla kalın.